Enver'i Nesim'in yaylı evinde tutuyorlarmış. Gizli tanık olması için bugün savcı ifadesini alacakmış. Çok özledim seni. Ben de seni çok özlemişim. Onun damarına basacağım ki üstümüze sıçrasın. Bu da onun sonu olsun. Değerli dostlarım, gelin. Of, çok üzülüyorum ya. Hiç olacak şey değil. Ya abi, niye gidip vurdurdun şu Nesim'i ya? Ben Nesim'i çok sevmeye başlamıştım. Tam binbaşıyla Nedim kanki olmuşlardı. Onlara sahne geldiğinde eğleniyorduk. Dizilerde her zaman bir iki tane stres atan eleman olur. Bizim dizimizde de binbaşıyla Nesim öyle olmuştu. Adam 3-5 bölümdür binbaşıyla takılıyor, hem iyi şeyler yapıyor hem de sahnelerinde de gülüp eğleniyoruz. Tak diye senarist gidip Nesim'i vurdurdu. Bu senarist bizi hiç sevmiyor ha. Bunu da buradan belirteyim. Ulan Nedim'e niye kıydınız? Kıymayaydınız bari ona. Neyse ki arkadaşlar, fragmanda görmedik. Öldü mü kaldı mı onu görmüyoruz. Belki ölmemiştir. Belki ölmez ha. Yani ne bileyim, Nesim çok tatlı karakter. Belki harcamazlar. Zaten dizi biter bitmez herkes yorumlara yazdı Nesim ölmesin diye. Arkadaşlar, ben de çok sevmeye başlamıştım. Ben de hiç Nesim'in ölmesini istemem. Ama senaristin işi de belli olmaz. Kaç bölümdür düzgün kimse ölmüyor. Keşanver'in yüzünden Nesim de araya giderse çok kötü olur ya. Nesim'i çok sevenler ve son bölümlerde Nesim'i çok daha fazla sevdik, o bizim binbaşıyla beraber neşe kaynağımız diyenler videomuzu beğenerek düşüncelerini belirsinler lütfen. Bakalım sizler de benim gibi düşünüyor musunuz? Neyse arkadaşlar, şimdi konuya dönelim. Konuşacak çok şeyimiz var. Ama önce şu Fikret'ten başlayayım istiyorum. Ulan Fikret bitirdin bizi lan. Buradan Fikret'i çok tebrik edelim. Adam gitti bütün planları bozdu. Aylar boyunca o evindeki odasında durdu. Ne plan yaptı ne başka bir aksiyona girdi. Anca kadından kadına koştu. Şimdi ise gitti bizi mahvetti. Tamam Esra, iyi kız. Tamam, git yürü veya ne bileyim flörtleş. Anladık, senin eski kadınlardan yüzün gülmedi. Evet, onu görebiliyoruz. Ama sen de ne diye gidip Damla'nın gözünün içine bakarak bu işi yapıyorsun. Biliyorsun ki bu Damla deli. Yani her şeyi tek kalemde silip atabilecek bir kadın olduğunu biliyorsun. Yok, bundan sonra senden isteyeceğim tek şey boşanma dilekçesini imzalaman falan. Sözlere bak. Artistliğe bak. Tamam kardeşim, en baba en yürekli sensin. Ama işin olur kısmını olmaz kısmını bir düşün yani. Ne oldu şimdi? Yani Damla'ya res çektin, ne oldu? Gidip her şeyi öttü. Az daha sıkamıyor muydun dişini? Şu kadını karşımıza alacağımıza biraz daha dişimizi sıkamaz mıydık? Ne gerek vardı koca hengameye? Her şey güzel giderken hiç gerek yoktu bu duruma. Baştan beri diyoruz, Hudutsuz Sevda dizisini kadınlar yönetiyor bu diye. Bu bölüm tekrardan bu onaylandı. Bakın, en başta düşündüm ben. Bilerek Damla'yı kudurtuyorlar. Damla gitsin her şeyi İskender anlasın diye. Ama o kadar konuşmayı boş yere mi yaptılar? Öyle bir şey mümkün değil. Bilerek olması imkansız. Çünkü mesela Zeynep'in o telefon muhabbetini sonradan gelişen bir olay. Bilerek olsaydı o konu arada gitmezdi. Damla gidip o konuyu da söyledi. Sıçtı batırdılar resmen. Nesim mi üzüleyim yoksa Damla'ya mı üzüleyim anlamadım gitti. Bu arada bazıları yazmış ki Damla ölsün. Arkadaşlar, Damla'yı kim vuracak ya? Damla'nın ölmesi imkansız. Biliyorsunuz bizim dizimizde adamlar kadınları vurmaz. Zaten vurmasınlar da. Yani Damla'nın diziden falan çıkacağı yok. Vurursa Zeynep vurur Damla'yı. O da şu an söz konusu değil. Yani Damla'nın diziden çıkması zor. Daha Didem'i diziden çıkaramıyoruz. Damla'yı mı çıkaracağız? Bak ya, kadın gidip Halil'in yatağında yatıyor. Ne yüzsüzlük be. Bu ne düşüncesizlik. Hiç utanması da yok. Gidip hala o yatakta yatabiliyor. Didem'in de çocuklar söz konusu. Didem'in de diziden çıkacağı yok. Resmen Hudutsuz Sevda kadınlar tarafından ele geçirilmiş bir senaryoyla karşı karşıya. Bir plan yapılıyor, kadınlar bozuyor. Veya plan yapılıyor, yine kadınlar yapıyor. Ama kadınlar yaptığı genellikle hep kötü oluyor. Çünkü dizide iyi tarafta olan kadınlar hiçbir şey yapmıyor. Hep kötü karakterler plan yapıp ortalığı yakıp yıkıyorlar. Fikret'ten pay biçin. Adam aylardır oturmuş o odasında ne dışarı çıkıyor ne düzgün plan yapıyor. Ve gidip Esra ile flörtleşmesi yüzünden Damla tarafından hainlik görüyor. Yani böyle olmaz ya. Hep o tarafa, hep o tarafa. Hiç bizlik şeyler olmuyor. Bu arada bugün İsveç takımı Malmö ile Galatasaray maçı vardı. Bu yüzden izlenmeler tekrardan düşmüş olabilir. Yarın öbür gün yeni videomuzda ondan bahsedeceğiz. Umarım çok düşmemiştir. Bizim rakibimiz İnci Taneleri, bunu unutmayın. Umarım o dizi bizi geçmemiştir. Bir ara izlenmeler çok düşmüştü. Dizi final yapılacak falan denildi. Allah korusun izlenmeler düşerse dizi final yapabilir. Onun için elimizden geldiğince Perşembe günleri ekran başında dizimizi izliyor olalım.
Hudutsuz sevda bitemez. Daha istediğimiz hiçbir şey olmadı. Tamam, fragmanda Zeynep'le Halil öpüştüler, koklaştılar ama hepimiz biliyoruz ki bu çok kısa sürecek bir şey. Daha çok yolumuz var. Daha o Kaan itini asacağız. Bakın buraya yazıyorum. O Kaan iti asılarak ölecek. Köpek gitti, Nesim'i de vurdu. Zaten ona karşı uyuzluğumuz çok şeydi. Çok yüksekti yani. Şimdi çok daha uyuz olduk. Ulan Kaan, sana sinirim bambaşka. Zeynep'e yaptıklarından dolayı, Zeynep'in bir yerlerini moratmandan dolayı, o barbarlığından dolayı sana sinirim aşırı fazla. Bu Nesim'i vurman son nokta oldu. Çok yakında senin ipini çekeceğiz. Hep beraber yapacağız bunu. Seni asarak öldüreceğiz. Başka türlü içimiz asla rahatlamaz. Kaan artık ölsün, Kaan'ı artık asma vakti geldi diyenler videoyu beğenerek düşüncelerini yorumlara belirsinler lütfen. Bir yazın yorumlara ya. Sadece ben mi bu kadar çok nefret ediyorum bu Kaan itinden? Her sahne ona geldiğinde çok sinirleniyorum. Ha şunu da söyleyeyim size. Bakın Damla bir süre daha hainlik yapıyor. Bu bir kezlik değil ha. Bakın bu elbise farklı. Ve sabah. Geçen de akşam da hainlik yapmıştı. Kadın baya her gün gidip rapor veriyor. Ulan Damla, senin bu durumdan kârın ne? Ne saçma iş yani. Bu olaylardan bir çıkarın yok ki. Ne diye herkesin hayatını mahvediyorsun? Erkek olsa şimdi planlar kurardık. Ama kadına bir şey diyemiyoruz. Öyle öldürelim, böyle ölsün diyemiyoruz. Çünkü dizi ve biz de hem de dizide kadının ölümünü istemeyiz. Neyse. Bu arada yorumlarda gördüm. Bazıları demiş ki Nesim'de çelik yelek var. Ona bir şey olmayacak demiş. Bakın arkadaşlar, kan buradan belli oluyor. Çelik yelek falan yok yani. Nesim'i kaybedebiliriz. Ulan be, Mecnun Binbaşı'yla çok iyi oluyorlardı. Umarım bir şey olmaz Nesim'e. Mecnun Binbaşı demişken Şerefli İskender'i nasıl tehdit bu adam? Gördünüz mü o sahneyi? Çok eğlendim o sahnede ya. Kalkıp camı açıyor. Deli bu adam ya. Her tuttuğunu camdan atmak istiyor. Kafayı bozdu iyice. Ama çok zevkli geçiyor sahneleri. Umarım Binbaşı hep bizimle olur. Siz anlatın birazdan. Nasıl buldunuz bölümü arkadaşlar? Bir yorumlarda toplanalım bakalım. Kimler ne düşünüyor? Evet, geçen bölüme göre biraz daha pasifti bu bölüm. Geçen bölüm çok daha heyecanlıydı. Ama yine de çok da fena sayılmazdı herhalde bu bölümde. Ama aylardır söylediğimiz şeyi tekrar söylemek zorunda kalıyoruz. Şu Halil İbrahim'e daha çok aksiyon sahnesi koyun. Adamın işi aksiyon. Şu adama sadece konuşma, sadece diyalog koymayın. Yıksın ortalığı. Gerekirse yaksın her yere. Ama bize güzel sahneler versin. Adamın işi bu. Bu adama işini yaptırın yani. Arkadaşlar, Nesim orada ölmesin. Nesim'i çok seviyoruz. Ve özellikle Mecnun Binbaşı ile beraber çok daha güzel oluyor diyenler, Nesim'in ölmesini hiç istemeyenler ve Damla bir şekilde cezasını çeksin diyenler videomuzu beğenerek düşüncelerini belirsinler lütfen. Bu videoya en az 1000 beğeni bekliyorum. Herkes Nesim'i ne kadar çok sevdiğini ve Damla'dan ne kadar çok nefret ettiklerini göstersinler. Ve yorumlara koşun. Yorumlarda buluşalım. Yeni videolarımız gelmeye devam edecek dostlarım. Sağdaki butona basarak kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.